Bugün ne yapalım? Neyin goy goyunu yapalım biz? Bak. Açın kanka gidiyor. Allah'tan o ses. Bu da açık mı şu anda? Tamam. Biz neyin goy goyunu yapalım bugün? Yani goy goy değil de ne anlatalım? Abi. Ne? Kardeşim tamam. Ya var ya Türkiye'de en özel dizayn, en özel kumaşla, en özel tasarımla yapılmış bayrak tam sol tarafı. Koyayım oğlum bunun neyini tanıtacağız? Söyledim. Biz de hiç yapıyoruz. Vallahi hiç rahatsız etmiyorsunuz abi. Yani onu öğrenecekler maalesef. Bizim en büyük hastalığımız ne? Yok o bizim modelimiz. Oh, Zero da alındı. Oraya gözükmüyor ki. Oradan gözüküyor mu bizim arka taraf? La gözüksün otursunlar bir şey olmaz karanlıkta ya. Peki. Abiler ne yapsın gözüksünler abi. Onu da öğrenecek herkes yani. Bizim en kötü alışkanlığımız şu. Nargile. Ama o yeni nesil nargilecilerden değiliz yani. Onu biraz yapıdan anlayabilirsiniz zaten. Aynen öyle. Ağır nargileciyiz. Ağır cappuccino'cuyuz. Yani dükkanımızda sağda solda nargile takımları olacak zaten ya. Vallahi motorların yanına çok spesifik nargile takımlarım var. Onlardan koyacağım. Kırmızılar, maviler, koyilliler. Abi şu anda neler değişti? Biz onunla başlayalım. Bir, abiler, kardeşler, ablalar. Yine merhabalar. Bize bir video başlangıcı lazım biliyorsun değil mi? Ama bende öyle şeyler yok. Niye? Biz dandunuz biraz. Ha tabii ağzımız değişirse olabilir. Diğer videoda ben neye dikkat ettim biliyor musun? Heyecanımdan elim, ayağım, hiçbir yerim durmuyor. Bir de lafta hiç heyecan yapmadım değil mi? Rahat konuştum değil mi? Abiler en büyük değişikliğimiz şu anda görmediğiniz tam sağımda salon tipi klimamız var. Artık terlemiyoruz. Oğlum 2 kere çekimde, Emre'nin hiç umurunda değil. 2 kere çekimde bildiğin gözünden böyle teller aktı gözünün içine kapattık. Arkadaşlar bizim kanalımıza, dükkanımıza hoş geldiniz. Bakalım ne değişti bizde? Bizde çok şey değişti. Yani gözle görünmeyen asıl yaptığımız inanılmaz şekilde altyapı değişiklikleri var. Yani en büyük nimet bizim için içerideki sıcaklık normal bir havaya döndü klima sayesinde. Yani bunlar burayı için emin olun büyük gelişme. Niye diyeceksiniz? Biz aldığımızda burası neredeyse eski düzen bir Ankaralı galerisi diyebilirim. Daha doğrusu Ankaralı galerisi diyebilirim yani. Ankaralı değil de. Ama tabii ona göre dizayn etmişler. Biz dizaynı gerçekten kendimiz içimize sinecek şekilde olabildiğince hızlı, düzenli, benim çok içime sinen bir şekilde yaptık. Tabii daha buranın eski haline göre bir yeni haline daha göreceksiniz. Araya böyle çok ufak ipuçları koyarız. Ben onları Poyraz'la paylaşırım. Daha atmamıştım ama. Bu dükkanın içinin böyle olması için uğraşıyoruz. En büyük mottom ne? Bugüne kadar büyüklerimin öğrettiği. Ben yapamayacağım hiçbir şeyi hayal etmedim. Yapmaya da başladık. Şu anda tüm dükkanın iç dizaynı için mobilyacıda, demircide birkaç yerde daha imalatlar devam ediyor. Temmuz sonuna büyük ihtimal çoğu şey hazır olur. İşte o gün kamera tabelamız geldi. Onu zaten arada gösterirler. Bizim için çok özeldi burada. Niye? O tabela benim için adının konulması demek yani. Bu markanın adının konulması, ondan sonraki süreç, nereden nereye gelmesi. Yani biz logoyu kaç sene önce yaptık oğlum? Yani 2020'de bir yaptığımız ARZ logosunda, şu anda arkamda gördüğünüz o bayraktaki ARZ Garaj logosuna gelmek için çok zaman geçti ve çok uğraş oldu. Çok şeyler değişti benim için, hayatım için, çevremdekiler için, ailem için ve sonuçta biz ve tüm bizim küçük ailemiz için her şey değişti, daha da değişiyor. Yani şu dükkanın içinde gerçekten arkamızda belki bir daha videoda büyük ihtimal Casper olacak. Bilmiyorum yani. Yanında başka sürprizler olacak. Sağımız solumuz dolu olacak. Yani şu zemini görebiliyorlar büyük ihtimal. Zemini bu hale getirebilmek için hem maddi hem manevi olarak biraz yorulduk. Niye? Altta gerçekten temiz bir zemin var. Ona bir şey zarar vermek istemiyorum. Ama bizim buraya istediğimiz o luxury görüntü için ve gerçekten kullanım amacıyla bir motosiklet showroom'unda olması gereken zeminin bu olduğuna karar verdik. Bunu yaptık. Duvarlar tamamen değişti. İnsanlar için ilk baktığında gerçekten böyle kapkaranlık gibi gözüküyor ama biz bu ışıkların, rayların hepsinin üzerinde oynamalar yapıp burayı çok güzel ışıklandıracağız.
konumlamamız nasıl olacak, nasıl edecek? Bunları yavaş yavaş göreceğiz. En büyük şey şu, onun kararını net verdim. Burada net bu tarihte ne zaman yayınlanır, hangi tarihte yayınlanır bilmiyorum ama babamın ölüm yıl dönümünde 29 Ağustos'ta ARZ Garajı inşallah hep beraber çok büyük bir açılışla burada bu sıfırdan beri oturduğumuz yerde, bu lokasyonda ne hale getirdik, nereden nereye getirdik halde yapacağız. Yine inşallah diyorum çünkü daha önümüzde sürüncemeli işler var, sürekli bir şeyler geliyor, değişiyor. Ben şehir dışındayım, gidiyorum. Herkes uğraşıyor. Arkada ciddi böyle kahramanlar var. Hem de az buz değil. Zaten yakın zamanda benim yol arkadaşım, abim, kardeşim. Yani işin gerçeği ama evdekilerden daha çok gördüğüm Haydar abiyle tanışacaksınız. Ondan sonra ilk bu işe başladığımızda konuştuğumuz, arkada arada sesini duyduğunuz, şu kanter içinde kalan Poyraz'la tanışacaksınız. Bizim ailede bir Muhammed'imiz var. 2 gün sonra evleniyor. Onu da kaybettik. Evet, Muhammed'imiz var. Onun biraderi Osman var. Şu anda sol arkadaki cam mekanlı köşede nargile içiyorlar. Tamam mı? Yorgunluğunu atıyorlar. Bak tam sol arkadaki köşede ve benim canım o kadar istiyor ki inanamazsınız yani. Ama böyle sohbet videolarında gerçekten nargile içerken video çekersek yukarıda falan çok söverler mi bize ya? He? Niye abi? Allah Allah. Sigara gibi tam bir zararlı bir şey değil ki ya. Bakarız onlara. Önemli değil. Abiler biz başka ne yaptık? Biraz biz ne yaptık? Abiler diyorum da abiler ablalar biz başka ne yaptık? Tabii şimdi üstün mobilyaları geldi. Arkalar çok tadilat yaptık ya. Panosundan kameralara, alarm sistemine yani çok iş yaptık. Baktığımız zaman videoyu çekeli biz neredeyse 1 ay olmuş ama ortada çok görünen bir şey yok ama gizli ince ayrıntılarda çok uğraştık. Çünkü yapmak istediğimiz şey öyle basit bir şey değil gerçekten. Ben burada iddialı olacak ama biraz gerçekten Türkiye'de olmayan bir showroom'un ilk kurumsal başlangıcının yapılacağı dükkanı tasarlıyorum. Bu da biraz zorluyor. Hem maddi olarak hem de manevi olarak. Manevi tarafını şöyle söyleyeyim. Ben senelerdir hastalık sürecimin başından itibaren bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Yani her gün eve gittiğimde daha bir kafa nargile içemeden direkt bayılıyorum. Bu benim için çok büyük bir gerçekten çizgidir yani. Çok nargile dedik bugün ya. Vallahi billahi takılacağız şeye, yasalara. Onu da kapatıyorlar mı? Nargile derken ağzımızda kapatıyorlar mı? Yani bak sıkıntı yok. Hemen işin oldu mu hemen sıkıntı yok. Bu arada birkaç güzel gelişme oldu. İstanbul'da Hüseyin ve Mahmut abinin Fesmit ekibinden ve Instagram'dan çoğu insanın bildiği 2 tane araba camiasından abimizin açtığı bir kafeye orada özel bir motosiklet hafta sonu tarzı bir şey yaptılar. Kendilerince ve çok ciddi şekilde ödüller dağıttılar gelenlere. Çok güzel bir organizasyon oldu. Orada ilk defa Casper'ı 1 seneye aşkındır uğraşmamıza rağmen insanların seyrine çıkardık. Çok eskiden görüştüğüm insanlarla karşılaştık, oturduk, sohbet ettik. Her şeyi boşver, inanılmaz görüntüler çıktı Poyraz. Ben daha çoğunu atmadım size. Çocuklar bana maille ulaştırdı, orada airdrop'tan attılar. Ya mekanın içinde drone kaldırdılar, uğraştılar. Hepsine buradan zaten teşekkür ediyorum ve onların emeklerini o gün de söyledim, şimdi de söylüyorum. O emeklerin hepsini bana atın ki abi, ben onları paylaşabileyim fazla. Çünkü çok saygı duyuyorum. Onlar bizim yaptığımız bir şeye saygı duyup, o kadar uğraşıp, emek verip çekiyorlarsa biz de buna saygısına nasıl karşılığını veririz abi? Biz de bunları paylaşarak. Onları daha fazla nasıl yüceltebiliriz diye düşünüyorum. İşte bu dükkanı yaptıktan sonra bu kapı herkese açık olacak. İnsanlar gelecek, görecek, meraklarını maalesef ki Türkiye şartlarında hiç yapılmamış birkaç şeyi görecekler. Bunu motosiklet nezdinde de söylüyorum, showroom nezdinde de söylüyorum. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bunun için yola çıktık. Bunun için sizlerle paylaşmaya başladık. Yani benim yoksa hayatım boyunca hep sosyal medya ve özellikle YouTube tarafında hep insanlarla ilişkim oldu ama hiç bu durumlara hevesim, ihtiyacım ya da bir beklentim, öyle bir hayalim olmadı. Ama ilk gün burayı açarken bunu düşünerek girdik. Niye? Ben insanlarla bunu paylaşmak istiyorum. Herkesin görmesini istiyorum. Bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Bu hikayenin içinde neler oldu. Yani biraz önce bendeki stok videolarına baktık yukarıdaki. Yani inanamazsınız ne hikayeler var. Tek başına motosikleti kullandığında sadece özgürsün.
Ben belki yüzlerce video var yani ve uzun saniyeler değil, uzun dakikalar, saatler. Onların hepsini hiç kastım, random açtım abi. Durdu. Spontane gelişti her şey ama neler var daha orada, yani Emre Yılbakçaklar hep beraber bakarız neler çıkacak. Bu benim serüvenim başından itibaren ben her şeyi elimden geldiğince kayda almak istedim. Bununla ilgili de en büyük amacım şuydu. Kızım şu anda 8 yaşında Elif'im. Yani ben başladığımda 6 yaşındaydı. O beni hep arabaların içinde gördü ama motosiklet sevdası çok farklı bir yere gitti bende. Bunların anılarının, gittiğim yerleri, yaptığım şeyleri, arkadaşlarımızı, çevremizi, hepsiyle yaşadıklarımızı çok doğal halde hepsini görsün, ona bir anı kalsın. %80'ini ben yani ayarlamadım bile, kesip biçmedim. Hepsi ham haliyle duruyor videolar, fotoğraflar. Çok saçma şeyler de çıktı içinden değil mi? Onları sildik zaten beraber. Yalan mı söylüyorum? Ya şimdi böyle deyince yanlış anlamayın. Pardon. Böyle deyince hiç yanlış anlaşılmasın. Yani bu işin gerçeği ve doğasında var. Ya, çok polisten kaçtık be abi be. Yani ne yapalım? Casper yüzünden çok polisten kaçtık. Çok jandarmadan kaçtık. Yani çünkü Casper'ı biz ayar yaparken, yolda denerken, bu kadar iyi hale gelmesini sağlarken bunu artık paylaşıyorum insanlarla. 2000 kilometresi dyno'da, 4100 kilometresi tamamen yolda deneyerek yapıldı. Dünya üzerinde benim tahminimce ve bildiğim kadarıyla tahmin değil, 6100 kilometrede bir haşikar yok. Niye? İnsanlar bunu gerçekten alıp en özel anlarında gidip izleyebilmek için. Oğlum girip durma şurada. Ne? Abi çıkıyor. Sıkıntı yok. Kim küçücük kaldı? Sen mi? Gel de cebime gir Allah'ını seversen. Aydar abi gel. Bir görün de git ondan sonra. Biraz önce bahsettim. Gel. Gel bir görün de git. Gel abi. Biraz önce bahsettiğim benim yol arkadaşım, can arkadaşım, abim, canım. Aha burada. Göreceksiniz. Daha çok tanışacaksınız. Ondan sonra Aydar abi tam da Casper'dan bahsediyorduk. Hayalet gibi çıktın anasını satayım. Yani 6100 kilometreyi deneye çok yorduk motoru. Bana insanlar çok kızdı. Bu motorun Türkiye'de değerini bilen insanlar bana sürekli ya yazık değil mi? Başka bir motorla denesene. Abi olmayanı hiç yapılmamış şekilde Allah bize nasip etti. Yapabildik ve daha iyisini yapabileceğimizi biliyoruz. Ama Türkiye şartlarında gerek yok abi. Niye gerek yok? Vallahi dünyada da yok ama dünyada örneklerinin olmadığını nasıl göreceğiz biliyor musun? Bunu şifayen böyle konuşarak değil, dünya arenasına motoru çıkardığımızda bakalım ne olacak? Ya en büyük sürprizlerden birini söyleyeyim. Galiba Eylül ayındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yapılacak rolling yarışlarının pisti bitecek. Biz hangi ayda gittik onu hatırlamıyorum işte ya. 2 ay önce falan gittim Kıbrıs'a. İlk yapılan rolling yarışları mecburen Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum kesiminin arasında çok yakın, sınıra yakın bir yerde yolda yapıldı. 400 metrelik bir yarış, 50 metre geriden geliniyor. Foto finişler, foto startlar hepsi profesyonel şekilde. Orada daha da işi nasıl geliştirebilirini yaptılar. Sözleri var. Pist inşallah bu sene yetişecek. Çünkü bizim için maalesef 50 metre geriden gelip yani gaz açıp 400 metrelik bir yarışta Casper'ı istediğiniz gibi göremezsiniz. Onlar da biliyorlar. Yunanlı ve Rum arkadaşlar da zaten iyi motorlarını getirmemişlerdi ama ekip olarak oradalardı. Onlarla da tanıştık. Sağ olsunlar, çok mutlu oldum. Ya uzaktan bir turist gibi görünmeme rağmen sen Casper'ın sahibisi misin? Sen Casper'ın sahibi misin dediğinde ne oldu lan Allah'ın bartırlısı. Sizin orada var işte bak nasıl anladı. Çok söyleniyor değil mi? Bu hanımdan oğlum hanım köylüyüz yapacak bir şey yok. Bunları koyma. Bunları cidden koyma. Yok. Sen bunu koyma hanım köylüyü. Cidden koyma puşluk yapmayın. Bartın'a memleketin her yerini seviyoruz. Şimdi olmaz. Sıkıntı olmasın. Hemen çevirelim politik konuşalım. Abi benim biraz ağzım gerçekten kafam, ağzım, kalbim üçü bir çalışıyor. Şükürler olsun. Onun sayesinde de belki bir şeyleri rahat yapabiliyoruz. Kalbimizden geçenleri hayatımıza işleyebiliyoruz abi.
İşte orada Yunanlı ve Rum arkadaşlarla tanışmaya yanlarına giderken direkt gösterdiler, sordular. Sen Casper'ın sahibi misin? Ya o kadar mutlu oldum ki, o kadar gurur duydum ki. Çünkü maalesef ki Türkiye'de çoğu insan diyeyim, herkesi genellemeyeceğim tabii ki. Ama Türkiye'de özellikle motor sporlarının içinde olan, asfaltta ya da pistlerde bizim gibi sevdalı şekilde yarışların içinde bulunan insanlar hiç beklemiyordu Casper'la ilgili böyle bir atak. Yani bir motosikletin 1600-1700 beygirlik bir Lamborghini'nin hem de yani Amerika'da yapılmış, çok büyük emek verilmiş, çok büyük maliyetleri var. Onun yanında durabileceğine dahi inanmıyorlardı. O video, arada göreceğiniz, size paylaşacağımız bazı bir iki tane küçük videolarda anlayacaksınız ki Casper harbi Casper. Yani hayalet gibi. Hiç durmuyor. Gerçekten durmuyor çünkü arka fren de yok maalesef. Maşadan dolayı biz çıkarmadık, olmasını isterdik. Yani maşadan dolayı böyle oldu. Herkes bunun yurt dışında, Kıbrıs'ta, ya şunu da söyleyeceğim, bunu yayınlamakta, söylemekte hiçbir şey yok. Ben ilk başladığımda bu projeye daha H2'leri alıp Ankara'ya getirdiğimizde, daha karkasından sökmediğimizde ben insanlara yurt dışında bu işi H2 nezdinde, H2R nezdinde değil, daha Casper adını kazanmadan önce ham haliyle insanlardan bilgi almaya çalıştığımda kimse kale alıp cevap vermedi. Niye? Bir örnek yok. Ya çok basit bir 10 yaşındaki kardeşim bile Instagram'a ya da YouTube'a ya da gidip Google'a direkt arama motoruna yazdığında H2R, bir H2R yolda ne yapmış merak ettiğinde, bir arama yaptığında çıkmıyordu. Çünkü maalesef ki Türkiye şartlarında değil, dünyada plakalandırılabilir bir motosiklet değil. Sebebi de orantısız güç olması. Ama bu orantısız gücü biz daha da arttırıp bunu yola vermek için çok uğraştık. Ben bunların hepsini anlatacağım. Ben bunları yaptım, ettim, benim kimseye anlatmam diye yok. Gerçekten bu videoları çekmemizin amaçlarından biri de bu. Ya bizim Türkiye'de bu şartlarda tabii biraz maddiyatın etkisi de var. Bunu yalan söyleyemem. Ukalalık kimse anlamasın. Çünkü Avustralya'dan, Amerika'dan, Avrupa'nın birkaç yerinden ne parçalar imal ettirildi de getirdik. Yani çok uğraştık. Ben hayatımda kimya ile işi olmayan bir adam, yakıt için bir hafta ya herhalde 2 varil Q16 heba ettik. Bunların hepsini anlatacağım. Biraz motosiklet camiasındaki insanlar beslemeli motora uzak olduğu için hiçbiri inanmadılar. Hala inanmıyorlar. Yani maalesef ki insanlara şu cevabı vermek zorunda kalıyorum bir motosiklet nezdinde. Abi işte niye denemeyelim? Ya biz kendi motorlarımızda içimizde defalarca, belki yüzlerce kez abartısız denedik. Biz buna ölçü almak, boy almak deriz. Ama bu araya koyacağım örneğin Ankara'nın en hızlı motoruyla kendi motorumuz. Bunun videosu var Casper'ın üzerinde ve nos basmıyoruz. Ve hala sarma işini çözmedik, yani tutunma işini çözememiştik. Ondan sonra zaten kendi motorlarımızı bile yanına koymadık ki motorlarımızı boşu boşuna yormayalım. Çünkü çok motor üstü, motosiklet üstü bir canavar oldu. Ona da işte Casper dedik onun için. Farımız yok, aynamız yok. İşte bu yüzden maalesef plakası da yok, ruhsatı da yok. Ama o ilk yürüyüşü koymuş muydun ilk videoya bilmiyorum. Koydun mu? Tamam, oradan zaten görürler. O aham aldığımız halle, o faturalı haliyle biz çok yerde gezdik. Benim römorkumun üzerinden motorumu almaya çalıştılar. Kolluk kuvvetlerimizi tabii ki anlıyorum. Almaya çalışmalarının sebebi şu. Baktılar römorkun üzerinde plakasız bir motosiklet var baktığın zaman. Durdurdular. Bu ne? Dedim bu özel bir motor. Biz bu motoru biliyoruz. Siz bu motora biniyorsunuz. Abi biz biniyoruz ama biz bununla gündelik gezmiyoruz. Komutanım, amirim hepsiyle sağ olsunlar. Özellikle belli bir bölgemiz var bizim Ankara'da. Hepsiyle birebir çok yakın ilişkilerde bulunduk. Onların da çok güzel hikayesi var. İlk komediyi anlatayım size. Casper'ı çıkardığım gün sağ olsun yani yüzlerce arkadaşla adı konumu belli yerde buluştuk. Yani 50'den fazla motor, 150'den fazla insan var. Gerçekten biz insanlar hem H2'leri görsün, Türkiye'de bu var, hem de ham halini görsünler. Daha sonra ne olacak diye çıktığımızda daha motor 150 kilometredeydi.
H2'nin üzerinde bir yakıt ibaresi yok. Sadece yakıt ışığı yanıyor azaldığında ama tecrübemiz yok. Bir 50 kilometrelik sürüşten sonra, toplu sürüşten sonra, yukarıda gördüğün gibi öyle toplu sürüşten sonra bir ortamda yolun kenarında durmak zorunda kaldık. Çünkü herkes yoruluyor. Mecburen duruyorsun. Yani bu yarışçılar için de böyle, sokakta binenler için de böyle tempolu şekilde. Motosikletin uzun yolda da, şehir içinde de belli bir kullanım sınırları var. Bunun için otobanın kenarında durduğumuzda bir baktım ışığımız yanıyor ve döneceğimiz alana 13-12 kilometre vardı. Oraları ezbere bildiğimiz için. Yani oradaki arkadaşlara, abilere dedim benim bir yakıta gitmem lazım. Tamam hadi çıkalım yavaştan ama işte üzerine binince duramıyorsun ki. Normalde gaz açmadan ben tırın 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 giderdim. Herkes kalktı yavaş yavaş. Arkalarından daha birinci sıkışımda motor patırdamaya başladı. Dedim bir şey mi oldu? Işık yanıp sönmeye başladı. Tecrübemiz yok. İlk tecrübemiz. Ben yavaş yavaş sağa çekerken motoru istop etti. Benzin bitti. H2'yi çıkardığımız gün. Herkes duruyor. Bakın 50'den fazla motor. Arkamızda onlarca araba var. Herkes duruyor. Dedim ki bir şey yok. Söyleyemiyorum ki lan H2'nin benzini bitti. Fotoğraf çekineceğim diyorum ya. Vallahi fotoğraf çekineceğim diyorum. Siz gidin sakin olsun. Ne yapayım oğlum? Bir dursam o kadar insan duracak. Otobanda olmaz. Can güvenliği için de yanlış bir şey. Bizim kendi güvenliğimiz için de yanlış bir şey. Çünkü bildiğin onun fotoğrafını atacağım buraya. Orada durdum ve gerçekten fotoğraf çekmeye falan başladım. Motorumu çıkardım ilk gün çünkü kaplandıktan sonra. Yani onunla da tanışacaksınız. Bu motorun gerçekten en büyük mimarlarından biri. Efe Motor Salih, namı değer Mike. Yarışlarda da gördüğünüz üzere motorumuzu kullanan. Aradım. Dedim Casper'ın benzini bitti. Ne? Vallahi benzin bitti. Oğlum ne olacak kenarda beklerken? Dedim yapacak bir şey yok. Yani gelecek. Tamam arabalardan birine söylüyoruz hemen getiriyorum diye telefonu kapattım. Memur abilerimiz yanımıza durdu. Bir iki arkadaşım vardı onlar da gittiler. Tek başıma kaldım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Kardeşim ne yapıyorsun burada? Efendim dedim benzin bitti. Nasıl dedi ya? Dedi bu motorun plakası neden yok? Efendim dedim bu motorun plakası ve ruhsatı yok. Nasıl yani dedi. Dedim böyle bu motor böyle özel bir motor. Sen ciddi misin ya dedi. Sen ne iş yapıyorsun dedi. Efendim ben esnafım dedim yani. Hem de bu işlerle ilgileniyorum işte. Biniciyim, sürücüyüm. Bu arada da anonslar geliyor. Duyuyorum ben de. Belki Allah'ın bana bir lütfudur. Şu çok patlamıyor inşallah yukarıda. Okey. Yine mi? Düşüyor ne yapayım? Öne geldiğim anda düşüyor abiciğim. Ne oldu lan kıllarım mı gözüküyor? Kötü gözüküyor. Oradan o anda bu arayı kes. Yapma o kadar da fazla. Orada. Yine yaptık. Evet bakalım. Abi o arada anonslar geliyor. Çünkü adı malum yerde otoyoldayız. Türkiye'nin bağlantı yollarından biri. Bir baktı bana. Bir motora baktı. Ama üzerim tabii ki tam teşekkül kıyafet. Güvenliğimi almışım. Kaskım orada, eldivenlerim orada. Ne yapacaksın dedi. Arkadaşlarımız benzin getiriyor efendim dedim. Bir anons daha gelince devam ettiler. Oh dedim ya bir ferahladım. 5 dakika içinde ben o arada herkes beni arıyor. Neredesin? Bir şey mi oldu? Kaza abi diyorum. Benzin bitti. En son söyledim artık. Onlarca kişi aradı. İnanmıyorlar çünkü fotoğraf çekmeye durmayacağım. Biliyorlar beni. Baktım Berat'la Mike 5 litrelik bidonla karşı şeritten benzini getirdiler. İkinci ekip arabası durdu. Arabadan indiler. Merhabalar, iyi günler. Kolay gelsin memur bey. Neden bekliyorsun burada? Efendim benzinim bitti. Nasıl benzinim bitti? Efendim dedim istiyorsanız bakın gerçekten benzinim bitti. Dedi bir evrakları istesem senden dedim. Tabii efendim vereyim evrakları hiç sıkıntı yok. Motorun evrakları dedim motorun faturası dışında hiçbir şey yok. Nasıl yok? Yani bunu inşallah yayınlayabiliriz rahat. Ama şahıs belli etmiyorum yani. Kötü olabilir mi bilmiyorum da. Bilmiyorum. Yani bedeli çok ayrı şekillerle ödendi. Onları daha anlatacağız. Eski hikaye. Aynen harbi eski hikaye ama. Motorun ilk çıkmış hali. Fotoğraftan anlayacaksınız. Maşa yok üzerinde. Hiçbir şey yok. Tamamen zır stok abi. Aldı, evrağımı aldı. Anahtarı istedi. Tabii efendim dedi. Anahtarı verirken gerçekten karşıdan benzinin geldiğini gördüler. Senin cidden mi benzinin bitti? Evet efendim dedim. Cidden benzinin bitti. Bak ehliyetim elinde. Motorun anahtarı elinde. Allah'ın ne hikmeti bilmiyorum. Yine oradan anonslar yağıyor. Herhalde çok motorcu arkadaş var çevrede. Biraz da yaramazlık yapıyorlar. Sevdiğimiz abilerimiz, arkadaşlarımız anladığımız kadarıyla. Baktı kimliğime, fotoğrafını çekti, pardon ehliyetime, fotoğrafımı çekti.
Anahtarı verdi ve gitti. Hiçbir şey demedi. Evet dedim. İkinci sinyalde aldık. Getir şu benzini doldur. Yoksa biz yiyeceğiz. Yani bunu harbi bizi buradan benle birlikte götürecekler yani. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de ağzına çekirgenin. Orada çiğ zaten. O arayı büyük nasıl bipleyeceksiniz ben bilmiyorum ama ne yapayım ağzıma geliyor ya. Yani büyük basın. Ya da kesin direkt atın yani. Ondan sonra gittik benzin doldurduk. Mike diyor ki nereye gittiler, ne yaptılar, neyi verdi? Dedim abi şükür bir şey yok ama fotoğrafını çektiler. Tabii bununla ilgili dediği gibi Poyraz'ın bedelini de ödedik. Sıkıntı yok ama motorumuza dokunmadılar. İnisiyatif kullanarak yaptılar onu da. Belki de ben esprisine söyledim ama gerçekten baktı ya bu adam pantolonundan montuna, ayakkabısına daha doğrusu botuna hepsini giyinmiş, kendini koruyor. Kendini koruyan insan bir kere diğer insanları kesinlikle koruma içgüdüsüyle rahatsız etmez. Bunu anlayabilecek kapasitede insanlar. Yani bazı videolarda tişörtle, ayakkabıyla gazladığımız da görülüyor ama onlara da işin biraz ne diyeyim tuzu, biberi. Neden? Çünkü biz Casper'ı işte sanayide dene, yap, yola götür, geri getir, bir daha götür, bir daha getir. Bunlarla uğraşırken artık bittik. Ve ben şu anda 100 kilonun altına düştüm galiba. Ya o zaman 130-138 kiloyum. Benim nasıl zorlandığımı düşün, şunu düşün. Neden pişman? Yani Casper'ın acayip bir hikayesi var. Daha anlatacağımız çok şey var. Bende de hikaye çok. Bitmez. Çünkü ben bugüne kadar anılarımı bir sevdiğim insanlar, abilerim, eşim, dostum çok kısıtlı bir çevre biliyor. Ama şimdi insanlarla paylaşacağız. Biz hiç bu zamana kadar yaptığımız yani araba rolling yarışlarını da çok paylaşmadık. Araya şöyle küçükten bir tane video koyabiliriz. Yani o da çok spesifik bir video gerçekten. Çünkü yani ben de Japoncuyum. Evo 9'umuz da var. Çok özel bir Evo 9'umuz da var. Ama biraz da Almancıyız. Bir M5'imiz de var. F90 M5'imiz. Biraz gıdıklanmış şöyle. Yani şöyle diyeyim Stage 2 Plus GTR'ı geçebilecek kadar gıdıklanmış. Bilenler zaten bunu acaba bir söylesinler bakalım bir. Bilenler Stage 2 GTR'ı geçtiğimize göre F90 M5 kaç beygir olmuş ya da yere kaç beygir veriyor tekeri. Bir onu düşünsünler. O videoyu da saldım buraya. Yani bunları paylaşacağız. Ve burayı yaptığımızı, ARZ Garaj ismini, bu markayı sıfırdan oluşturabilmek için neler yaptığımızı, geçmişi hepsini konuşacağız abi. Beraber konuşacağız. Hep böyle tek yok. Bunu da bilin. Ben de çok sıkılıyorum. Çünkü ben interaktifi, insanlarla iletişimi çok severim. Gerçekten çok severim. Biraz da geçmişteki yaptığım işle alakalı tabii ki. Hala şu anda süregelen yaptığımız işle alakalı. Öyle büyütüldüğüm için, öyle bir ailenin içinde büyüdüğüm için insanlarla iletişimi hiç insan ayırt etmeden, zaten insan insanı ayırt edemez. Çok güzel bir laf var ya, bir de insan insan niye acaba diye. Ağzımı kapatıyorum ben de sanki mikrofon yok koyayım ya. Piçler bunlar koyarlar diye ağzımı kapatıyorum. Ya. Şöyle. Ya insanlarla hep iletişim kuvvetli olmasını hep ailemden, büyüklerimden gördüğümle bugüne geldik. Çünkü işimiz de bunu kaldırıyordu ve yapmamız gereken de misyon da buydu. Biz bu işi de yaparken herkesle paylaşacağız, herkesin ortak paydası olsun diye yapıyoruz. Hani belki bir ay sonra, belki 2 ay sonra, ay sonra demeyeyim, belki 1-2 video sonra burada çok farklı ortamlar olacak, çok farklı insanlar olacak. Çok farklı muhabbetler yapılacak. Kimlerle, nelerle, arabacılarla, motosiklet kullanıcılarıyla, bu memleketin en baba yarışçılarıyla bunları yapacağız. Çünkü insanlara benim nazım biraz geçer. Onlar da şunu çok iyi bilirler. Ali Rıza bir şey yapıyorsa kesinlikle objektiftir, şeffaftır. Kesip, biçip, boktan işler çıkarmaz. Ali Rıza ne diyorsa onu söyler. Bir de biraz karşılıklı sohbeti çok severim. Tabii bu dediğim zümre yani araba camiası ve motor camiasındaki doğru insanlar diyeyim. Yani biraz düşündüm. Doğru insanlardan bahsediyorum. Çünkü ben herkesle maalesef oturup kalkamıyorum. Ali Rıza gidiyor, arıza geliyor. Hiç gerek yok.
Bunun gibi bir sürü şey paylaşacağız. Ve biz baya fikirleri açığız Poyraz. Ve bunu hep söylüyorum. Ben size de soruyorum, kendim de düşünüyorum. Neler yapabiliriz? Çünkü ucu çok açık bir deryanın içindeyiz abi. Ve elimizde yapabileceğimiz, sizle paylaşabileceğimiz, anlatabileceğimiz çok şey var ya. Abi şurada Amarok var. Bak şu Amarok sıfırdan beri bende. Şu anda 50 bine geldi. Bu Amarok bile dili olsun, anlatsın. Neleri çekti bu Amarok biliyor musun? Ya bu Amarok şu küçücük videoyu araya koyalım. Ya biz Boğaz Köprüsü'nden, birinci köprüden, ya Casper'la, Hayabusa'yla Japon harakirisi yaptık ya. Ben arabanın içinde de keşke bir kamera olsaydı benim keyfimi görseydiniz yani. O kadar özel bir şey ki ben bununla mutlu oluyorum. Yani bu insanlarla hem paylaşmak, başta mutluluk, kendini mutlu edeceksin ki ondan sonra başkalarına bunu aktarabilirsin ve mutlu edebilirsin. Ben çok mutlu oluyorum ve bunun için de daha fazla çabalıyoruz, daha fazla uğraşıyoruz, daha fazla terliyoruz. Yine klima biraz yere vurduğu için tam bana gelmiyor. Aynen öyle. Videonun sonuna da gelmiş olduğumuzu gösteriyor. Bunun gibi baya videolar yapacağız. Ama böyle her zaman tek başıma değil. Ben de çok sevmiyorum. Çünkü bana bıraksanız sabaha kadar anlatırım. Bunlar burada uyur. SD kartlar da yetmez zaten. O 1 TB'lığı boşaltsan onu da doldururum ben. Merak etme kardeşim. Çünkü hikaye çok. Bugüne kadar kimseye bir şey anlatmadık. Hep kapalı odalarda, kendi içimizde, bir köşelerde hep kendi içimizde konuştuk, paylaştık. Artık abi her şeyi herkesle paylaşacağız. Benim dün daha çok sevdiğim bir abim bana bunu söyleyecek. Çok nadir insan vardır. Ali Rıza bazen gerçekten dilinin kemiği yok dedi. Evet yok abi. Niye? Benim ağzım, kalbim, aklım hepsi bir abi. Ne aklıma geliyorsa, ne görüyorsam, ne hissediyorsam, ne yanlış görüyorsam, ne doğru görüyorsam söylüyorum. Biraz da belki onun sayesinde bazı şeyler rast gidiyor. Allah yüzümüze bakıyor. Bunun gibi daha neler olacak, neler olacak, neler olacak. Abi videoyu kapatırken bizim en büyük diyeceğimiz şey yine neydi? İlk beğenin, yorum yapın. Bence paylaşın da. Niye paylaşın biliyor musunuz? Zaten paylaşıyorlar. Abi gördün değil mi o videoların paylaşma oranlarını gördün. Paylaşın abi. Niye? Yapılan şeyleri, yapılan işleri insanlar paylaşsın. Ve bizim şu çanlarımızı açın çok farklı şeyler gelecek. Çok acayip shortslar gelecek. Çok acayip kısa uzun videolar gelecek. Ya en büyük şeyi söyleyeyim. Yarın gece yola çıkıyoruz. Bir tır dolusu 5 özel Japon arabası ve arkada 2 Japon Mona Lisa'sı ya. Var mı Mona Lisa yani? İnsanlar R34 ve Supra için bunu ve o bütün çocukluğumuzun, gençliğimizin ve hala yeni neslin de hasta olduğu o Fast and Furious'daki laf var ya, onun Türkiye'de canlı örneğini tek görülebileceği yere gideceğiz burada toplu halde. 5 Superstar Car'la ve 2 Mona Lisa'yla. 2 Mona Lisa'yı yine biz çekeceğiz. Diğerleri tırda. Pazar günü 5 Temmuz'da Japon Fest'te olacağız inşallah. Sağ olsunlar oraya bizi davet ettiler. JOT'taki arkadaşlara, Muhammed'e, Sezer'e, özellikle JOT'un başındaki arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü onların da verdiği emek ortada, bizim de verdiğimiz de daha çok vereceğimiz emek ortada. Biz emeklerimizi bir ortak paydada birleştirebildik. Ben hiçbir zaman çekinmem. O kadar özel, o kadar niş, Türkiye'de yapılmamış bir iş yapıyorlar ki. Abi buna takdir etmemek, saygı duymamak imkansız. Sağ olsun onlar da Casper'ı canlı, Sezer daha görmedi de Muhammed gördü. Canlı geldi gördü, biraz paylaştım onunla, anlattım. Heyecanını görebiliyordum, o da benim heyecanımı görebiliyordu. Abi dedi biz bunu niye insanlarla paylaşmayalım? Birader dedim bu Japon Otomobilciler Derneği. Abi dedi ya lütfen. Yani Kawasaki olarak da zaten Japonya'nın yani en köklü firmalarından biri. Sadece motosiklet nezdinde değil çok büyük işler yapıyor. Lütfen dedi Casper'ı ve belki bir arkadaşını, belki 2 arkadaşını oraya götüreceğiz. Orada olacağız. İnsanlarla buna paylaşacağız, sohbet edeceğiz, anlatacağız. Ben çok güzel geçeceğine eminim. Oradan inanılmaz videolar, oradan inanılmaz belki canlı yayınlar, şunlar bunlar gelebilir. Bakacağız abi. Böyle bir durum var. Yine videoyu kapatamadım, uzadı. Abi bizi nasıl teşvik edersiniz? Beğenerek, yorum yaparak, iyisiyle kötüsüyle, beğendiğinizde beğenmediğinizde. Çünkü siz de bize söyleyin, biz de kendimizi hem geliştirelim hem de sevdiğiniz şeyleri yapalım. Arada çanı da açın, paylaşın da abi. Instagram'dan da takip edin abi. Çünkü oradan hem benim şahsi hesabımdan
hem oluşturduğumuz bu markanın ARZ Garaj hesabından bizi takip edin. Bizi şevklendirin. Biz de daha güzel şeyleri daha fazla paylaşmaya devam edelim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler abi. Haydar abi nargileyi ver.